Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuz hadis ve sünnetle ilgili olacaktır. Bilindiği üzere son 2 asırdır hadis ve sünnetle ilgili ciddi bazı tartışmalar baş göstermiş. Bir kısım Müslümanlar İslam'ın yegane ve tek kaynağı Kur'an olduğunu savunurken, Müslümanların büyük çoğunluğu tarih boyunca olduğu gibi sünnetin de İslam'ın temel ikinci kaynağı olduğunu belirtirler, kabul ederler. Hadis ve sünnetle ilgili pek çok ihtilaf, pek çok tartışma söz konusudur. Biz de dilimiz döndüğünce kısa bir videoda en azından hem İslam hukukunun ikinci kaynağı olan sünnet, hem hadis ve sünnet bağlamında gündeme gelen bazı tartışmalara kısaca temas etmeye çalışacağız. Sünnet, Hazreti Peygamber'in söz, fiil ve takrirleri şeklinde tarif edilir. Bu tariften hareketle sanki Hazreti Peygamber'in her sözünün, her fiilinin, her takririnin sünnet bağlamında değerlendirildiğine dair bir düşünce, bir yanlış veya bir vehim söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu tanıma Hazreti Peygamber'in dini bağlamda, örneklik bağlamında, üsve-i hasene bağlamında, Hazreti Peygamber'in söz, fiil ve takrirlerinin sünnet olarak değerlendirildiğini söylememiz mümkündür. Yani Hazreti Peygamber'in her söz, her fiil, her takririnin sünnet bağlamında değerlendirilmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette hadis ilmiyle ilgilenen ehli hadis ve muhaddislere göre onların temel amacı, gayesi hadisleri tespit etmek olduğu için onlar sünnet derken merfu hadis bağlamında veya her türlü hadis, en azından sahih olması şartıyla her türlü hadis bağlamında sünnet kavramını kullandığını söyleyebiliriz. Öyle ki zayıf ve mevzu hadisleri içeren temel bazı eserlere dahi sünen veya sünnet tabiri kullanılmıştır. Fakat fıkıh usulü, İslam hukuku düşüncesi bağlamında baktığımız zaman her türlü hadise sünnet denmez. Hadislerin içine mevzu, zayıflar da söz konusu olabilir, uydurmalar, her türlü hadis söz konusu olabilir, mensuh olan hadisler de söz konusu olabilir. Sünnet deyince özellikle norm koyucu, yani hukukta kural koyucu ifadeleri kastederiz. Yani bir hadisin metni, ifadesi bir kurala, bir norma, fıkıhta gündeme gelen bir şeye tekabül etmiyorsa, bunu karşılamıyorsa buna sünnet demenin pek bir anlamı yoktur. Elbette sünnetin farklı pek çok kullanımı söz konusu. Bidatın zıttında da sünnet kullanılabilir. Fakat fıkıh usulü veya İslam hukuk düşüncesine sünnet dendiği zaman Hazreti Peygamber'in dine dair, dini düşünceye dair üsve-i hasene olarak söylediği söz, fiil ve takrirlerdir. İkinci soru, sünnet nasıl tespit edilir? Sünnet büyük oranda hadislerle tespit edilmiş ve sanki sadece hadislerle tespit edileceğine dair bir düşünce Müslüman zihin dünyasında yer almaktadır. Halbuki sünnet hadisle tespit edildiği gibi amelle de tespit edilebilir. Buradaki amelden kastım sadece Medine ameli değil veya sadece Küfe ameli de değil. Amelden kastım fıkıhtır. Yani fıkıh dediğimiz şey yaşayan hayat olduğu için hayatın doğal, olağan akışı içinde seyreden bir sistem, bir hukuk sistemi olduğu için fıkıhta tespit edilen uygulamalar özellikle zayıf hadise dayansa dahi fukaha tarafından dikkate alınmışlardır. Hemen burada parantez içinde şu ifadeyi de kullanabiliriz. Fıkıh ilminde gündeme gelen bazı hadisler sahih olmasına rağmen amele uygun görülmemiş. Zayıf isnat bağlamında, yani muhaddislerin kriterleri bağlamında zayıf olmasına rağmen fıkıhta mevzu bahis edilmiş, fıkıhta dikkate alınmıştır. Diğer bir ifadeyle bir hadisin sahih olması tek başına fıkıh ilmi açısından yeterli olmadığı gibi bir hadisin zayıf olması da onun hiç dikkate alınmayacağı anlamına gelmez. Zira hadis bir bilginin aktarılması olduğu için onu destekleyen farklı hususlar mevzu bahis edildiği zaman o hadisin fıkıh ilminde dikkate alınması mümkündür. Bir hadisin sahih olmasının temel kriterleri nelerdir? Tabii ki bu sahih hadisin kriterleri Risale, Şafii'nin Risalesi başta olmak üzere pek çok usulü hadis veya usulü fıkıh eserinde zikredilen bir konudur. Hadisçiler büyük oranda bir hadisin sahih kabul edilebilmesi için 5 kriter öne sürerler. Adalet, zapt, ittisal, illet olmaması, şaz olmaması.
Adalet dediğimiz bir ravinin adil olması gerekir. Adaleti de büyük oranda büyük günah işlemeyen veya küçük günahlara ısrar etmeyen insanlar olarak ifade ederler. Zapt dediğimiz şey ise yani bir bilgiyi aktardığınız zaman o bilginin önünü, arkasını, o bilginin içine farklı bir halel gelmediğine dair bir zapta, onu koruduğunuza dair bir uygulamaya, bir düşünceye sahip olmanız gerekir. Zapt kendi içinde ikiye ayrılır. Zaptus sadır ve zaptul kitap diye. Kitabın zaptı bir insan yazdığı hadisleri rivayet ediyorsa o hadislerin içine başka hadislerin, başkalarının hadislerinin karışmadığına emin olması gerekir. Sadırdan yani ezberden bir hadis aktarıyorsa o hadisleri güzel şekilde ezberlemiş olması mümkün mertebe onu aslına bağlı kalarak aktarması gerekir. Fakat bu hadislerin aktarımı hususunda özellikle lafızlara bağlı kalınarak hadislerin aktarıldığını söylemek zordur. Nitekim Şafii de Risale'de bir tabiinden aktardığı bir bilgi de şöyle der. Biz farklı sahabilerden bilgiler alırdık. Farklı sahabilerin aktardığı bilgiler mana, muhteva açısından ortak olsa dahi ifade ettikleri lafızlar farklıydı. Yani dolayısıyla lafızların sahabilerden itibaren farklı olduğunu, hadislerde mevcut olan lafızların bizzat Hazreti Peygamber'in ağzından çıkan lafızlar olmadığını bilmemiz gerekir. İkinci olarak hadisin sıhhati için gündeme gelen bu kriterler kişiye göre değişebilmektedir. Yani bir ravinin adil olup olmaması, mesela Ebu Hanife adil midir değil midir, Şafii adil midir değil midir, buna dair muhaddisler nazarında farklı pek çok kanaat bulabilirsiniz. Ki Yahya bin Ma'in Şafii'yi hadis rivayeti hususunda tenkit etmiştir. Ebu Hanife'yi bu bağlamda tenkit eden pek çok muhaddis vardır. Yani dolayısıyla bir ravinin adil olup olmadığı veya sıka olup olmadığı muhaddislere göre değişen bir husustur. Bir muhaddisin sıka dediği bir raviye bir başkası kezzap veya zayıf diyebilmektedir. Örneğin İmam Muhammed ile ilgili bu tarz pek çok ifadenin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Yani demem o ki bir ravinin adil veya zaptının güçlü olup olmadığı ravilere göre değişen bir husustur. Bunun net, bütün muhaddisler tarafından kabul edilen net, kesin bir kriteri mevcut değildir. Öyle ki Buhari ve Müslim'in sıka kabul ettiği raviler dahi kendi aralarında farklılık gösterebilmektedir. Bunun temel şeyi şu, yani diyelim ki Buhari'nin sıka kabul ettiği bir ravi, Müslim sıka kabul etmediği zaman Buhari o hadise sahih demekte, Müslim ise zayıf demekte. Veya tam tersi, Müslim'in sıka kabul ettiği bir ravi, Buhari zayıf kabul ediyorsa, onun aktardığı rivayete Buhari zayıf derken Müslim sıka diyebilmektedir. Buna dair onlarca, yüzlerce örnek verebiliriz. Özellikle İbn Hibban'ın sahihi, Hakim en-Nisaburi'nin müstedreki gibi bunların sahih deyip de diğer muhaddislerin zayıf veya mevzu dediği yüzlerce hadis mevcuttur. Dolayısıyla bir hadisin sahih kabul edilmediğine dair öne sürülen kriterler muhaddislere göre, ehl-i hadisin kendi aralarındaki anlayışa göre farklılık göstermektedir. Bundan ötürü bir hadisin sahih kabul edilmesi içtihadi bir meseledir. Kişiye göre değişmektedir. Bu zikrettiğimiz temel prensiplere artı olarak fukahanın belirttiği temel bir kriter vardır. Bir hadis fıkha konu olmaması, özellikle birinci ve ikinci nesilde fıkha ve amele konu olmaması, o hadis mütevatir dahi olsa, ki bu tarz tabii ki fıkıhla ilgili mütevatir hadis pek yok. Ne kadar güçlü olursa olsun, ister muttefakun aleyh olsun, ister onlarca isnatla aktarılsın, yine de fıkıhta dikkate alınmaz. Nitekim Buhari ve Müslim'de dikkate alınmayan, amele konu olmayan pek çok hadisin mevcut olduğunu ilgililer bilmektedir. Artı olarak fakihlerin farklı kriterleri söz konusu. Mesela İmam Malik Muvatta'nın pek çok yerinde ifade ettiği üzere bir hadisin sahih olmasıyla tek başına yetinmez. Özellikle o konuda Medine ameli varsa, Medine'de yerleşmiş uygulamalar söz konusuysa, ki bu uygulamaların Hazreti Peygamber'den itibaren yüzlerce, binlerce insanın birbirinden tevarüs ettiği bilgi olarak kabul eder. Bunları haber-i vahid dediğimiz hadislere takdim eder, hadislere tercih eder. Aynı şekilde Ebu Hanife'nin de bazı kriterleri var. Hanefi usul eserlerinde de dile getirildiği üzere manevi inkıta dediğimiz bir kriter var. Sahih yollarla aktarılan bir hadis dahi kendisinden daha güçlü meşhur hadislere, mütevatir hadislere
veya Kur'an'ın lafzına aykırı olursa buna manevi inkıta anlamında zayıf derler. Aynı şekilde hadise aktaran ravinin fakih olmasını şart koşarlar. Fakih olmaması durumunda aktardığı bilgide hata yapma olasılığının olduğunu düşünür ve bu tarz hadisleri de pek dikkate almazlar. Aynı şekilde tekrar eden, toplumun genelinin bilmesi gereken hususlarda bir iki ravinin aktardığı bilgiyi de Ebu Hanife pek dikkate alınmaz. Bunun da ötesinde bazı alimler sıka dahi olsa tek raviden gelen hadisleri kabul etmezler. En az 2 kişiden aktarılması gerektiğini söylerler. Özellikle Ebu Yusuf'un tek isnattan gelen hadisler şazdır şeklindeki yorumunu bu bağlamda değerlendirebiliriz ki Ebu Yusuf bu konuda Hazreti Ömer başta olmak üzere bazı sahabilerin uygulamalarına atıfta bulunmaktadır. Fakat alimlerin büyük çoğunluğu bir hadisin sahih olması, tek isnatla ferk veya garip dediğimiz tek isnattan aktarılması durumunda dahi amele konu olabileceğini söylerler. Sünneti birbirinden öncelikle ayırmamız lazım. Hadis, sünneti bize aktaran bir yoldur. Yani Hazreti Peygamber'in nebevi sünnetini tespit ederken özellikle aktarılan bu rivayetler, hadisler yoluyla Hazreti Peygamber'in uygulamasını, sözlerini, fiillerini biz tespit etmeye çalışırız. Zira Allah ona ittiba etmemizi emretmiş. Onu bizzat görenler için bizzat onu takip etmeleri mümkün olsa dahi sonraki nesillerin elinde aktarılan bu bilgilerden başka fazla bir bilgi, malumat söz konusu değildir. Dolayısıyla bizim sünneti tespit ederken hadislerden, tarihi bilgilerden, siyerden istifade etmemiz gayet tabii bir durumdur. Aktarılan hadislere bakıldığı zaman hadisler temelde ikiye ayrılır. Mütevatir ve haberi vahid veya ahad dediğimiz haberler. Mütevatir denen hadis yalan üzere toplanması imkansız büyük bir topluluktan aktarılan bilgilerdir. Böyle bilgiler pek hadis kitaplarında yer alan hadislerle uyuşmaz. Yani hadis kitaplarında yer alan bilgiler büyük oranda isnat merkezli aktarılan hadislerdir. Fakat mütevatir denilen hadiste isnat söz konusu değil. İsnat dikkate alınmaz. O tarz bilgiler zaten zorunlu bilgi ifade ettiği için orada sahih veya zayıf gibi bir tabir de kullanılmaz. Mütevatir hadis bütün alimler tarafından kabul edilir. Fakat hangi hadislerin mütevatir olduğu alimlere göre değişiklik arz etmektedir. Mütevatir hadis bütün alimler tarafından kabul edilmekle beraber mütevatirin temel kriteri nedir? Buna dair pek çok açıklama yapılmış. 10 isnattan aktarılan 20, 40, 60 gibi 300 civarında isnattan aktarılan bilgi diyenler de olmuştur. Fakat bütün bu rakamsal zikredilen görüşler zayıf kabul edilmiş. Yaygın olarak adeten yalan üzere toplanması imkansız büyük bir topluluktan aktarılan bilgilerdir diyebiliriz. Mütevatir hadisler bizim hadis müsennefatı dediğimiz hadis kitaplarında pek yer almaz. Burada yer alan hadislerin neredeyse tamamı haberi vahittir, ahad haberlerdir. Ahad haber dediğimiz hadislerde tek isnatlı şekilde aktarılabilirler. Bunlara fark veya garip denir. 2 isnat şeklinde aktarılanlara aziz, 3 ve yukarıda aktarılanlara meşhur şeklinde farklı tabirler kullanılmıştır. Ama bilmemiz gereken husus şu. Mütevatir hadis kesin bilgi ifade ederken ahad hadislerin tamamı zanni bilgi ifade eder. Yani ahad dediğimiz bu hadisler sahih de olabilir, hasen de olabilir, zayıf da olabilir. Bir hadisin zayıf olması daha önce zikrettiğim 5 kriter başta olmak üzere hadiste bulunan bazı halel problemler söz konusu. Hasen dediğimiz hadis ise 5 kriteri taşımakla beraber zapt hususunda sıka kadar olmasa dahi ona göre bir tık daha aşağıda yani saduk diyebileceğimiz, hasanül hadis diyebileceğimiz yani nispeten tadil lafızlarından kullanılan lafızlara baktığımız zaman sıkanın 1 derece, 2 derece altında olan ama zayıf kategorisinde de yer almayan lafızlarla ilgilidir. Bir hadisin sahih veya hasen olması İslam hukuku açısında dikkate alınması için yeterli olabilir. Zayıf hadisler farklı nedenlerden dolayı dikkate alınabilirler ama bir hadisin sahih veya hasen olması zanni bilgi ifade eder. Kesin olmasa dahi zanni bilgi ifade eder. Zanni bilgi de hukuk başta olmak üzere pek çok konuda veya tarihi bilgiler hususunda dikkate alınır. Şimdi haber vahid kategorisine yer alan bu hadis kitaplarındaki rivayetlerin tamamı ya sahihtir, ya hasendir, ya zayıftır. Zayıfları bir kenara bırakırsak hasen veya sahihtir.
Sahih veya hasen kabul edilen bu hadislerin kesin bilgi ifade ettiğini kimse söylemez. Yani Bukhari'de veya Müslim'de yer alan hadisler kesin bilgi ifade etmez. Bu tarz bilgiler, bu bilgilerin Hazreti Peygamber'e ait olduğuna dair zannı galip oluşturur bizde. Yani bu bilgilerin Hazreti Peygamber'in sözleri olduğu, fiilleri, eylemleri veya onayı olduğuna dair bizde zannı galip oluşur. Zannı galip Türkçedeki zannetmek anlamında olmayıp büyük olasılıklar, yani zan derken %51, %99, mütevatir denen hadis kesin bilgi ifade ettiği için o %100 kabul edilirken zanni bilgi dediğimiz sahih veya hasen kategorisinde yer alan bilgiler %51, %99 arasında bir bilgi skalasına tekabül eder. Hadis dediğimiz bu birikim içinde pek çok ihtilaf barındırdığı için, sahih olmalarına rağmen hadisler arasında çelişki olduğu için çok erken dönemde ilk defa Şafii tarafından ihtilaf-ı hadis dediğimiz disiplinler dahi oluşmuştur. Nitekim İbn-i Uyeyne, Süfyan bin Uyeyne 198'lerde vefat eden bu büyük alim Şafii'nin de hocasıdır. Kendi döneminin en büyük muhaddislerinden biri kabul edilir. Hadis, fakih hariç insanları saptırır der. Yani buradaki fakihten bizim bildiğimiz fakih anlamı da kastedilebilir veya dinde derinlikli olan, ince kavrayışa sahip olan kimseleri de kastetmiş olabilir. Aynı şekilde İbn-i Vehb yine kendi döneminde özellikle hadis anlamında otorite kabul edilen, cami kabul edilen büyük bir muhaddis ve İmam Malik'in de öğrencisidir. Kendisi de yine 197 yılında diye hatırlıyorum vefat etmiş. İbn-i Vehb şöyle bir ifade kullanır. Ben hadisleri toplayınca şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim. Çünkü ne kadar büyük muhaddis olursanız olun, hadislerde farklılıklar, tezatlar, tenakuzlar çok fazladır. Dolayısıyla bunu nasıl değerlendireceğinize dair ciddi, ya kelamcıysanız, kelamla ilgili hadisleri değerlendiriyorsanız ciddi bir kelam nosyonuna, fıkıhla ilgili, hükümle ilgili bir yargıda bulunacaksanızsa fıkıh nosyonuna sahip olmanız gerekir. Sonra bu büyük alim olan İbn-i Vehb hadisleri toplayınca şaşırdığını, sonra bu hadisleri İmam Malik'e ve Leys bin Sa'da arz ettiğini, ikisi de onun fakih dediğimiz, ikisi de fıkıh hocası, İmam Malik ve Leys bin Sa'd'ın şu hadisleri al, şu hadisleri alma dediğini ve böylece helak olmaktan kurtulduğunu söyler. İbn-i Vehb gibi büyük bir muhaddisin dahi hadislerin neredeyse helakine sebebiyet vereceğini ifade etmesi önemli bir husustur. Bu hadislerde ciddi anlamda tenakuz ve ihtilafların olmasıyla ilgilidir. Zira basit bir fıkıh kitabını elinize aldığınız zaman Şafilerin de, Hanefilerin de, Maliklerin de, Hanbelilerin de aynı konuda farklı hadislerle istidlal ettiklerini rahatlıkla görebilirsiniz. Burada bir diğer hususa da temas etmemiz yerinde olacaktır. Buhari ve Müslim'de yer alan hadislerin tamamı muhaddisler tarafından dahi sahih kabul edilmez. Zira Buhari ve Müslim'de yer alıp zayıf denen pek çok hadis mevcuttur. Özellikle muallak şekilde rivayet edilip kıyle ve ruye şeklinde rivayet edilen muallakların zayıf olduğuna dair bilgileri pek çok hadis usulü eserlerinde bulabilirsiniz. Aynı şekilde tabi ve şahit olarak zikredilen bazı hadislerin zayıf olduğuna dair pek çok bilgi mevcuttur. Bunun da ötesinde yine Buhari ve Müslim gibi büyük bir muhaddis olan Daraqutni 210 civarında Buhari ve Müslim'de yer alan hadisi tenkit etmiştir. Daraqutni'nin tenkit ettiği bu hadislerin 78'i Buhari'de, 100'ü Müslim'de, 32'si ise her ikisinde de mevcut olan hadislerdir. Aynı şekilde Buhari ve Müslim'de yer alan ravilerin bir kısmı yine Daraqutni başta olmak üzere farklı muhaddisler tarafından tenkit edildiğini söyleyebiliriz. Bunun da ötesinde Müslim'de yer alan bir rivayetin İbn-i Cevzi ve sonraki alimler tarafından dahi mevzu kabul edildiğine dair elimizde bilgiler mevcuttur. Yine bu bağlamda Cessas'ın sarf ettiği, Cessas'ın kullandığı bir cümleye atıfta bulunmamız yerinde olacaktır. Cessas hiçbir fakih, muhaddislerin yaptığı gibi sadece isnadın sahih olmasıyla ilgilenmez. Çünkü fakih o hadisten amel edilip edilmeyeceğine bakar. Dolayısıyla bir hadis zayıf kabul edilmesine, muhaddisler tarafından zayıf kabul edilmesine rağmen amele konu olabilir. Aynı şekilde sahih kabul edilmesine rağmen amele konu olmayan pek çok hadis mevcuttur. Örneğin Buhari ve Müslim'de yer alan Salim hadisi,
fukaha tarafından neredeyse yani dört mezhep fakihleri, müştehitleri tarafından dikkate alınmadığı, ancak İbn Hazm gibi, yine sahabilerden Hazreti Ayşe gibi münferit, şaz diyebileceğimiz bazı kimseler tarafından dikkate alındığı, yoksa büyük salim dediğimiz büyük yaşta olan insanlarda süt hısımlığının gerçekleşmeyeceği dört mezhep tarafından da kabul edilen bir husustur. Yani bu bilginin salimle ilgili hadisin, yani yaşı büyük olan biri için dahi süt hısımlığının gerçekleşeceğine dair bu hadis Hazreti Ayşe tarafından aktarılmış, onun da bu bilgiyi dikkate aldığını ve buna göre fetva verdiğini bilmemize rağmen müştehitler tarafından yaygın olarak bu hadisin dikkate alınmadığını söyleyebiliriz. Yine Bukhari ve Müslim'de yer alan "La'nallahu sarika yasrikul baydata vel hable fetuqta'u yeduhu" şeklinde, yani diğer bir ifadeyle bir halat veya bir ip veya bir yumurta çalıp da eli kesilen kişiye lanet edilsin, lanet olsun şeklinde aktarılan bilginin de fıkıh ilmi açısından, fukaha tarafından, mezhepler tarafından pek dikkate alınmadığı, elbette bunu dikkate alan şaz bazı fakihler olmakla beraber dört mezhep tarafından dahi dikkate alınmadığını görüyoruz. Zira fukaha tarafından kabul edilen kriterlere göre 10 dirhem, 3 dirhem, dinarın 1/4 gibi farklı yine hadislerde tespit edilen farklı kriterler söz konusu. Yoksa bir yumurta çalanın, yani değersiz bir şey çalana böyle ağır bir ceza verileceğine dair bilgi fukahanın büyük çoğunluğu tarafından dikkate alınmamıştır. Yine Hazreti Peygamber'in Medine'de sebepsiz namazı cem ettiğine dair bilgiler Müslim'de mevcuttur. Bu hadisin de neredeyse hiçbir fakih tarafından dikkate alınmadığını görürüz. Aynı şekilde normal seferi iken namazların cem edildiğine dair pek çok bilgi mevcuttur. Hanefilerin bunları dikkate almadığını, sadece haçta cem edilebileceğine dair görüşe sahip olduklarını görürüz. Aynı şekilde Müslim hadisinde işte "At-talaqu selasu vahiden" yani "Kânet talaqu selasu ala ahdi Resulillah ve Ebu Bekir ve seneten min hilafeti Ömer, at-talaqu selasu vahiden. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في شيء فكانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم." Yani bu hadiste Müslim hadisidir bu. 3 talak normalde bir talak olarak geçerliydi. Fakat insanlar boşanmada, talakta acele ettiler. Halbuki kendilerinin lehine olan bir durumdu. Hazreti Ömer orada diyor. Tabi bu hadisi İbn Abbas aktarıyor. İbn Abbas diyor ki Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in hilafetinin ilk 2 yıl, bazı rivayetlerde ilk 3 yılında 3 talak bir talak geçerliydi. Sonra diyor ki "İnnen nâse kad ista'celû fî şeyin fekânetum fîhâ anâtum." Kendi lehine olan bir hususta acele etmek istediler. Ve Hazreti Ömer sordu "Felev amdaynahu aleyhim." Acaba biz bunu geçerli sayalım mı? Peşinden famdahu aleyhim ve bunu geçerli saydı. Yani Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in hilafetinin ilk 2 veya 3 yılında 3 talak şeklinde söylenen talak bir talak olarak geçerliyken mezhepler içinde yaygın kabule göre, tabii ki İbn Teymiye başta olmak üzere İshak bin Raheveh gibi, İbn Hazm gibi bazı münferit alimlerin görüşleri bu anlamda hem de değerli bir görüş olmasına rağmen bazı alimlerin bu konuda farklı kanaati olsa da 4 mezhepte yaygın kanaate göre 3 talak, bir defada 3 talakın geçerli olduğunu söylemek geçerlidir. 3 talakın gideceğini kabul ederler. Halbuki bunun tam aksine Müslim'de mevcut olan bir hadis söz konusudur. Aynı şekilde mesela "Tuhuri inayi ahadukum iza velaga fi'l kelba yaghsiluhu 7 merrat" şeklinde bir hadis var ki Şafiler bu hadisi dikkate alırlar. Köpeğin salyasının bulaştığı kabın 7 defa yıkanması gerektiğini, bir defası da işte deterjan veya toprak diyebileceğimiz güçlü bir şeyle yıkanması gerektiğini söyler bu hadis. Fakat bu hadisi rivayet eden Ebu Hureyre'nin dahi bu hadisten amel etmediğini öne sürerek Hanifiler bu hadisi dikkate almazlar. Yani demem o ki bir hadisin sahih şekilde aktarılması da tek başına yeterli değildir. Aynı şekilde bekar kadınla ilgili verilen bir yıllık sürgün cezası Hanifiler tarafından dikkate alınmamıştır. "Men katale katilen felehu selebuhu." Kim birini öldürürse üzerindeki mallar ganimet olarak ona verilir, onundur şeklindeki hadislerinde Ebu Hanife amel etmemiştir. Yine sahih hadis kabul edilmesine rağmen "Men ahya ardan meyyiteten fehiyeleh." Her kim ölü bir arazi ihya ederse o arazi onundur. Ebu Hanife bu hadisle doğrudan amel etmemiş.
İmam Malik ise bu hadisin büyük bir muhaddis olmasına rağmen şehir merkezlerinde değil daha ucra köylerde uygulanabileceğini ifade etmiştir. Yani bir hadisin sahih olması, zayıf olması tek başına bir kriter olmamakla beraber Hazreti Peygamber'in o eylemi dini bir saikle mi, devlet başkanı olma saikiyle mi yoksa yargı gibi bir amaçla mı söylediği de önemlidir. Yani Hazreti Peygamber'in tasarruflarını da tasnif edip ona göre bağlayıcı olup olmadığını İslam alimleri dikkate almışlardı. Nitekim bu bağlamda İzz bin Abdüsselam'ın Karafi'nin başta olmak üzere pek çok düşüncesi vardır. İleride belki Hazreti Peygamber'in tasarruflarıyla ilgili mustakil bir video çekebilirim.